Selam millet, yeni bir 3 boyutlu yazı videosu daha karşınızdayım. Bugünkü videomuz biraz bilgisayar başında olacak. O yüzden hem ekran kaydı alıyorum hem de buradan beni görebilirsiniz diye kendimi kaydediyorum. Malum 3 boyutlu yazıcılardan önceki şuradan çıkan kartlardan görebileceğiniz videolarda bahsettik. Nasıl bir çalışma sistemi olduğundan bahsettik. Şimdi 3 boyutlu yazıcıların bilgisayarda yaptığımız işlemlerinden biraz bahsedeceğim. Tasarım ya da modelleri nereden buluruz? İşte bu bulduğumuz modelleri hangi programlardan geçirmemiz gerekir yazıcıya uygun olması için? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Birkaç program var. Ben kendi kullandığım olan Simplify 3D uygulamasından bahsedeceğim çoğunlukla. Eğer çok talep olursa bu video serisi bittikten sonra Ultimaker Cura uygulamasından da bahsetmeye çalışırım kendi bildiğimce. Öncelikle ben bir uzman değilim. Bu programın uzmanı değilim. Kendi yaklaşık 2 yıllık 3 boyutlu yazıcı tecrübemle öğrendiklerimi aktarmaya çalışacağım. O yüzden bildiklerimi yanlış biliyor tarzında değil de benim yanlış bildiğim şeyleri yorumlar kısmında birlikte düzeltirsek ben de öğrenmiş olurum. Siz de benim bildiklerimi öğrenmiş olursunuz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Hazırsak yavaştan başlayalım. Şimdi bilgisayara geçecek olursak uygulamanın ilk açıldığında ekranda şöyle bir yazıcı modeliniz karşılıyor. Bu yazıcı modelini giriş yaptıktan sonra şuradan Configuration, bilgisayar biraz kasıyor böyle hızlı hareket edince. Eğer hiç bilgisayara yani yazıcı girişi yapmadıysanız bu uygulamaya, bu Help kısmından Configuration Assistant kısmından gelip yazıcınızı seçebiliyorsunuz. Burada bir sürü yazıcı markası ve modeli var. Burada kendi yazınıza veya modelinize uygun sekmeyi tıkladıktan sonra size sizin yazıcınızın boyutlarında şöyle bir sanal ortam meydana getiriyor. Şimdi ilk olarak modeli nereden bulduğumuzu öğrenelim. İnternet sitesi var. Benim genelde kullandığım internet siteleri bunlar. Thingiverse diye yazılıyor. Ve My Mini Factory. Buralara girip istediğiniz, baskısını almak istediğiniz modeli yazıyorsunuz şu arama kısmına. Eğer ki modeliniz burada varsa, mesela şurada ben TestCube modeli buldum bir tane. En azından göstermelik ufak bir şey. Üstüne tıkladıktan sonra, gerçi bu da çok kullanılmış bir model değilmiş. Şu aşağıda dosyayı görüyorsunuz, dosya sayısı. 14 tane yorum yapılmış ve bu baskıyı 35 kişi tekrardan yapıp ben yaptım diye bu siteye yüklemiş. 6 kişi bu baskıyı düzenleyip tekrar yüklemişler buraya. Şu apps kısmını bilmiyorum. Şimdi bu istediğiniz baskıyı, yani şu Thingiverse'de 3 boyutlu görünüm kısmını açtığınızda malzemeyi ya da modelinizi 3 boyutlu şekilde görmeniz mümkün, baskıyı almadan ya da indirmeden. İndirme yapmak için Download All File kısmına tıklıyorsunuz. Burada Thingiverse'e yakın zamanda bir güncelleme geldi. Bu güncellemeden sonra şu sayfayı kapatamıyorsunuz. Yani bunu normalde başka boş bir yere tıkladığında gitmesi lazımdı. Ben sitenin kendi bir hatası sanırım. Bunu götüremiyorum. Onun için sayfayı yeniliyorum tekrar. Yenilediğimde gidiyor. İndirilenler kısmına geldi. İndirdiğimiz dosyayı 2 kere üstüne, bende Simplify olduğu için 2 kere üstüne tıkladığımda direkt Simplify'ın içinde açılıyor modelimiz. Şimdi gördüğünüz gibi modelimizi tablonun tam ortasına yerleştiriyor. Bu modeli istediğimiz yöne hareket ettirebilmek için şu sağ kısımda birkaç tane tool var. Yani alet var bu model üzerinde kullanma, yönlendirme yapabilmeniz için. Şu en baştaki modeli seçmek için, mesela modelden bir tane daha olduğunu düşün. Birkaç tane daha olduğunu düşün. Şunlardan bir tanesini seçmek için şu en baştaki oka tıklıyoruz. Bu ok bunun teker teker seçmemizi sağlıyor. Onun altındaki 4 yöne gösteren oksa
seçili olan, yani şu parlak turuncu veya sarı, bu hangi renkse, o seçili olan modeli tablonun istediğiniz yerine, tablo dışına da bırakabiliyorsunuz ama baskı almanız için tablonun istediğiniz yerine yönlendirmenizi sağlıyor. Bu ne işe mi yarıyor? Bu normalde şu butona bastığınızda bunu tablonun olabilecek en orta kısmına yerleştiriyor. Ama bazen bu işinize yaramıyor çünkü tüm malzemeleri ortaya almak istediğinde kenarlarda boşluk kalıyor ve o boşluklara başka malzemeler de sığdırabiliyorsunuz çoğu zaman. Öyle bir durumda şu 4 yöne ok gösteren seçeneğe tıklayıp istediğiniz yere modelinizi yönlendirebiliyorsunuz. Onun altındaki bir küçük bir büyük kare içinde ok kısmına bastığınızda seçtiğiniz modelin üstleri bir kere basılı tutup bırakmadan çektiğiniz zaman modeli aşağı yukarı istediğiniz yüksekliğe ve boyuta getirebiliyorsunuz. Yani bunda ölçüleri göremiyorsunuz şu an. Hani ölçülü büyütmek isterseniz de üstüne çift tıklıyorsunuz. Çift tıkladığınızda yanda burada bir pencere açılıyor. Bu şu an seçili olan model hakkında tüm bilgileri gösteriyor size. Şu an şu en üst kısımda modelin şu tablo üzerindeki X, Y, Z eksenindeki konumundan kaçar milimetre uzak olduğundan bahsediyor. Görüyorsunuz X, Y ve Z eksen işaretlerimiz sol köşede. Biz bu modeli şuradan yine hareket ettirme konumuna alırsak alamıyoruz. Buradan seçilirken alamıyoruz. Şu en üstteki kısım modelin konumunu gösteren bilgiler. Onun altındaki kısımsa işte az önce tek bir hareketle yaptığımız ve belirsiz ölçüde yükselttiğimiz modeli milimetrik olarak hassasiyetle değiştirmek istiyoruz. Mesela bu 20, 20 ve 20 boyutlarında bir test küpü. Bunu atıyorum 35, 35, 35 boyutlarına getiriyoruz. Tek hareketle bütün köşelerin uzunluğu 35 milimetre oluyor. Ben sadece X köşesinin 35 milim olmasını istiyorum. Diğerlerinin 20 kalmasını istiyorum. O zaman ne yapacağız? Şimdi şuradaki tiki kaldırırsak yaptığımız değişim sadece seçtiğimiz eksende olacak. Atıyorum şu 20'yi seçtik, 35 yaptık. Dikdörtgene dönüştü. Niye? Sadece X eksenindeki uzunluğu 35 milime çıkardı. Şurayı da 45 yapalım mesela. Değişik bir dikdörtgen kutu oldu. Ama Z eksenindeki yükseklik hala 20. Şu bölümden istediğiniz boyutları, şu Uniform Scaling tikini kaldırdığınızda istediğiniz boyutları yazabiliyorsunuz. Buna tekrar bastığınızda en yüksek hangisi ise bütün değerleri ona getiriyor. Şimdi geri alalım. Onun yanında da %100 olarak, yani yüzde olarak büyütme istiyorsanız eğer, atıyorum bu parçanın %140'ı lazım size. Ölçülerini bilmiyorsunuz. Yani burada gösteriyor ama hani size müşteriniz veya sizin neden gerekiyorsa %140 büyüğünü istiyor sizden. Onu da burada hani şimdi ölçüleri ölçmekle uğraşmaktansa direkt şuraya 140 olarak giriyorsunuz. Bunun %140'ı 28 milimmiş meğer. O şekilde direkt yüzde olarak girdiğinizde de ulaşabiliyorsunuz. Onun alt kısmındaysa da biz mesela bunu yönlendirmek istiyoruz. Böyle direkt yüzey üzerine baskı almak istemiyoruz da bir köşesinin üstüne baskı almak istiyoruz. Onu da buradaki eksenlerden hangi eksenin üzerine çevirmek istiyorsak, atıyorum şunu 45 derece çevirmek istiyorum. Hemen gördüğünüz gibi 45 dereceye döndü fakat bir kısmı tablonun altına girdi. Neden? Çünkü biz bir eksende çevirdiğimiz için o ekseni var olan tablonun altına soktu. Bunu ne yapıyoruz? Merkezli ve hizalı diyoruz. Bu da diğerlerinin yanına hizalanmış bir şekilde giriyor. Onun dışında bu alttaki Y ve Z eksenlerindeki dönüşleri sağlamak içinse yine oraları da
bir değer girdiğinizde direkt modeliniz o açıda dönmüş oluyor. Bu pencereye dediğim gibi bu seçili olan modelin üzerine çift tıkladığınızda erişebiliyorsunuz. Bir diğer seçeneğe, bir diğer tool'umuza gelirsek, araç diyebiliriz aslında bunlara. Bir diğer aracımıza gelirsek, şunları ortaya konumlayalım. Hatta bunların boyutlarını en küçüğe, eski haline getirelim. Tamam. Bir diğer aracımıza gelirsek, döndürme aracı. Şu üstten saydığımızda 4. araç. Buna tıkladığımızda mavi bir çember çıkıyor seçili olan modelin üzerinde. Bu çemberin üzerine tutup basılı tutup çevirdiğimizde modelimiz Z ekseni etrafında ne kadar çevirirsek o kadar dönüyor. Eğer toplu döndürmek istiyorsak diğer modelleri de birlikte seçip çevirdiğimiz zaman tüm modeller Z ekseni dikey eksen etrafında ne kadar çevirirsek o kadar dönüyor. 5. aracımız ekranı ortalamak için sabitlenilen bir araç. Şimdi atıyorum siz bu parçaya girdiniz, yakın bir ayar yaptınız. Sadece bunu seçtiniz. Bunun da ayarını yaptınız. Görmek istiyorsunuz parçanın tam olarak dışarıdan hani kabloda nasıl gözükeceğini. En dış görüntü kamerasına geçmek istiyorsunuz. 5. aracı bastığınızda size sağ çaprazdan bir kamera açısı veriyor. İstiyorsunuz ki bunu üstten tepeden görmek istiyorsunuz. Hemen onun altındaki ikona bastığınızda bütün modellerinizi tepeden görebiliyorsunuz. Ön yüzden görmek isterseniz yine onun bir altındaki ve sağ yüzden görmek istiyorsanız da en alttaki kareye tıkladığınızda görüntüyü, kamera açısını değiştirebiliyorsunuz. Onun altındaki yeşil, mavi, kırmızı oka tıkladığınızda şu sol köşedeki, yakınlaştırayım biraz. Sol köşedeki eksen okları görünüp veya kayboluyor. Şöyle. Onun altındakine bastığınızda modeller görünüp kayboluyor. Modellerin görünürlüğünü seçiyorsunuz. Şunu seçmeyi alalım. Şu alttaki biraz değişik. Buna tıkladığınızda modelinizin üzerindeki üçgen sayısını görüyorsunuz. Yani üçgenleri görüyorsunuz, öyle söyleyeyim. Bu ne işe yarıyor? Normalde tasarımlar yüzey olarak yapılır, çizilir veya tasarlanır. Ama bizim 3 boyutlu modellerimiz STL formatında olduğu için bu format üçgen üzerine çalışıyor. Hatta bu yüzden STL formatını, yani bu internet sitesinden indirdiğimiz çoğu şeyi herhangi bir çizim programına attığınızda düzenleyemiyorsunuz. Neden? Çünkü tüm yüzey tek bir parçadan değil de yüzlerce, belki binlerce üçgenden oluşuyor. Bu küpte mesela şu kare yüzeyde 2 tane üçgen varmış. Bunun seçimi kolay, belki düzenlenmesi de daha kolay olabilir. Ama çok karmaşık bir modelde bu üçgen sayıları çok fazla olacağı için düzenlenmesi çok zor oluyor. Bu içi boş kare şeklindeki ikon ise bu modeliniz üzerindeki üçgen sayısını, ne kadar yoğun olduğunu göstermek için bir araç. Onun altındaki ok kaç tane yüzeyin olduğunu her yüzeyin merkezinden birer çizgi çizerek görmenizi sağlıyor. 2 tane üçgen var demiştik. Onların tam merkezinin şurası olduğunu gösteriyor ve buradan hesaplamanız mümkün oluyor yine kaç tane üçgen olduğunu, kaç tane yüzey olduğunu. Onun bir altındaki yarım kare şekli ise tabi model burada kayboldu. Neden? Çünkü bizim buradaki ayarımız çok fazla. Şunu X eksenine alalım ki bu kamera açımızdan gözüksün. Şu alttan 3. olan zaten görüyorsunuz. İkon ise modelin içindeki kısmı ayarlamaya yarıyor. Bu da ne işimize yarayacak derseniz, eğer modelin içinde bir bölme, bir giriş, bir girinti tarzı bir şeyiniz varsa onun içeriden görüntüsünü görüyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Bazı modellerde
iki katmanlı baskı ayarı ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum şunun şöyle göstereyim. Şu kadarını %50 dolulukla basmak istiyorum. Oradan geri kalanını %60 dolulukla basmak istiyorum. Bunları yine ilerleyen video serilerinde hepsini teker teker göstereceğim. Burada sadece genel bir kullanım videosu olacak bu. İşte bu doluluk oranını ayarlayabildiğiniz yerlerde şu araç çok işlevsel oluyor. Nereye kadar şu kadar dolu olsun, %50 olsun, nereye kadar %60 olsun, ondan sonra belki %10 olsun hiç sağlamlık gerekmiyorsa onu bu araçla çok kolay ayarlayabiliyorsunuz. Şu ayarlar kısmına, ayarlar ikonuna, dişli ikonuna tıklamadan önce en alttakini göstereyim. Şöyle bu model onun için pek uygun değil. O yüzden başka bir model getireyim hemen şuraya. Bakın az önce demiştim. Bazı modellerde üçgenler o kadar çok fazla ki mesela şu Baby Yoda figürü o kadar çok üçgen var ki hem bilgisayar kasılıyor hem de simsiyah gözüküyor üçgenden. Üçgenleri belirttiği için. Bunu kapatırsak gördüğümüz model bu ve bilgisayarın ne kadar rahatladığını görüyorsunuz. Şimdi küplerimizi sildik. Şu Baby Yoda modelini destek olayını göstereyim. Şu zorlamazsa bir daha şunu şansımı deneyeyim. Evet. Bakın modelin mesela şu yüzüne bir şey yazmak istiyorsunuz. Şurada görünen bütün üçgenleri teker teker seçip teker teker düzenlemeniz gerekiyor. Bu STL dosyasını tekrar düzenlemeye kalktığınızda. O yüzden STL dosyaların düzenlenmesi çok zor oluyor. Yani internetten indirdiğiniz herhangi bir dosyanın üzerine şuraya istediğiniz bir şeyi yazmak mümkün ama biraz zor. Yani ben en azından zor buluyorum. Belki de birileri için kolaydır. Hemen şunu kapatalım. Evet, şu en alttaki ikonu göstermek için şurada güzel Baby Yoda figürümüz. Şimdi en alttaki ikon istediğimiz yere Simplify 3D'de var bu özellik. Yani ilk bunda vardı. Sonradan diğerleri güncellemene geldi mi bilmiyorum. İstediğimiz yere destek parçası atmamızı sağlıyor. Şimdi bu pencereyi de özellikle anlatayım. Yine bunu ileride ayrıntılı olarak anlatırım ama şuradan desteğin sadece zemin 3 boyutlu yazıcının tablasından mı başlasın yoksa gereken her yere destek atsın mı olayını seçiyorsunuz. Burada desteğin milimetresini seçiyorsunuz. Yani 1 milimetre kareye, yani buradaki 2,5 milimetre kareye bir destek atmasını söylüyoruz. Biz bunu arttırdığımızda yine gösteririm birazdan. Destek sayımız, çapımız büyüyecek. Şu kısma desteğinizin açısını giriyorsunuz. Yani atıyorum makineniz 50 dereceye kadar basabiliyor. 50 dereceden fazla olan her noktaya destek atmasını söylüyorsunuz. Bu açıya girdiğinizde mesela şunu ben 70 gireyim. 70 dereceden yukarı olan her noktaya destek atacak şu an. Şu otomatik destekleri başlat dediğinde. Şimdi şuradaki 2,5 şu desteklerin kalınlığının ölçüsü. Biz bunu arttırdığımızda 9,5 yaptım. Bütün hepsini sildim desteklerin. Tekrar yaptım. Bakın sadece desteğe ihtiyacı olan ama 9,5 milimlik desteği atabileceğimiz yerlere destek atıyor. Bunu küçültürsek 1 yaparsak direkt şimdi 1 milimlik ve 70 santim 70 derece üzeri her yere destek atacak. Bunun görüntüsü nasıl oluyor? Böyle çubuk çubuk olmuyor tabii ki. Yani bu yazıcının basması da çok zor bunu. Bunu baskıyı ayarladığınızda tabii biz bunu buradan başlatmadık. Şuradan başlattık. Baskı görüntüsünü aldığınızda hesaplasın şimdi hemen. Gördüğünüz gibi bu gri alanları hepsi birleşik. Teker teker böyle yukarı aşağı parça parça destek atmıyor. Hepsini birleşik bir şekilde atıyor. Şu gri görünen her yer destek. Şimdi bu desteği sadece şu tablo üzerinden de çıkartabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tablo üzerinden başlamayıp biraz daha yakınlaştıralım.
tablo üzerinden başlamayıp da parçanın kendi yüzeyinden başlayıp yukarıya kadar çıkan destekler de var. Bunu seçebiliyorsunuz dediğim gibi. Bu sadece tablo üzerinden başlayan destekleri de sadece atmanız mümkün. Şimdi o ayarı tekrar geri gelirsek penceremizi anlatalım. Şu en alt sol kısımdan bütün destekleri aynı anda silebiliyorsunuz. Ya da destek oluşturduktan sonra şuradan var olan destekleri kaldır kısmına tıklayarak istediğiniz desteği teker teker silebiliyorsunuz. Bunun aksi olarak istediğiniz yere teker teker destek de atayabiliyorsunuz. Atıyorum şöyle bir olay yapalım. Şunu sadece tablodan olan destekleri başlatsın. Gördüğünüz gibi parçanın üstüne şuralara destek vardı az önce. Onların hiçbirini atmadı. Onlara ben diyorum ki buralara atmasın. Şu çenesine atsın. Çene kısmına alttan destek yapabiliyorum. Ya da gövdesinin bu atkı kısmından başlayıp kulağının oraya destek çıkarabiliyorum. Ya da biraz ileri alalım. Tam şuradan kabanının yakasına destek çıkarabiliyorum. Bu çok güzel bir özellik. Bazen bu da bir program sonuçta. Onun da hataları oluyor. Yani bu en son şu ekranda baskıyı almadan önce yine tekrar kontrol etmekte fayda var. Ne kadar da güzel bir ücretli bir yazılım olsa da burada da hatalar olabiliyor. Bazen yeri geliyor. Şöyle boşluk olan yerlere destek attı sanıyorsunuz ama atmamış oluyor. Burada gördüğünüz şeyi sen hani ne yaparsan yap yazılımsal bir hata olduğu için manuel destek atıp düzeltebiliyorsun. O açıdan güzel oluyor manuel destek. Dediğimiz gibi buradan istediğimiz desteği ekleyebiliyoruz. Onun altından istediğimiz desteği silebiliyoruz. Şu kısımdan hazır destek ayarları varsa bir yerde onları içeri aktarabiliyorsunuz bilgisayarınızdan. Bu kısımdan da var olan şu an sizin ayarladığınız destek ayarlarını dışarı aktarabiliyorsunuz ya da kaydedip başkasına yollayabiliyorsunuz. Öyle güzellikleri var. Şimdi şu sağ tarafı bitirdik. Biraz da sol taraftaki bölmeden bahsedelim. Şu import kısmı modelin mesela ben az önce tutup çektim bu Simplify 3D ekranına. Öyle olmasaydı da şuradan import dediğinizde izin verelim. İndirilenler. Dosyanız bilgisayarınıza neredeyse oraya girip dosyayı seçip aç diyorsunuz. Modeliniz direkt karşınıza çıkıyor. Kaldır dediğinizde de şurada seçili olan modeli, mesela biz bunu kopyalayalım. Bir tanesini seçelim. Kaldır dediğinizde de o seçili olan modeli siliyor. Center and Arrange, yanlış okuyorsam düzelteyim, kısmına bastığınızda da tablonun herhangi bir kısmında var olan modeli tablonun en ortasına gelecek şekilde ayarlıyor. Bu birçok model olursa da şöyle mesela bu uzuyor gidiyor bu tarafa doğru. Gördüğünüz gibi. Bunlara tek tuşla tablonun en ortasına toplayabiliyorsunuz. Onun altında yaptığınız ayarları kaydediyorsunuz. Bu ayarlar kısmı biraz uzun. Bunu bir sonraki videolara aktaracağım. Video çok uzun olacak çünkü. Bütün baskı ayarlarını bu kısımdan ayarlıyorsunuz ve istediğinizde kaydedip farklı, gördüğünüz gibi benim farklı malzemeler ve kişiler için farklı ayarlarım var. O ayarları kaydedip tekrar hepsini değiştirmekle uğraşmıyorsunuz. Üstüne tıklayıp o ayarı hemen baskıyı, modeli o ayarla baskıyı alabiliyorsunuz. Şu kısımdan şuraya proses atayabiliyorsunuz. Bu kısımdan da yine şurada olduğu gibi şurada nasıl remove dediğimizde hepsi siliniyor. Burada da seçili olan siliyor. Edit kısmını ister üstüne çift tıklayarak bu bütün ayarları açabiliyorsunuz. İster de edit proses kısmına bastığınızda yine bu ayarlar açılıyor. Onun dışında da şöyle şuraya modellerimizi getirelim.
Şu en alt kısma bastığınızda da baskıya hazırla yazıyor burada. Ona bastığınızda da seçtiğiniz modelin ayarlarını da buradan seçebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. İstiyorsanız bu tüm modelin tüm farklı ayarları tek modele indirgeyebiliyorsunuz. Ben sadece şu göstermelik yaptığımız modeli şey yapacağım. Altta bir ikon doluyor. Ondan sonra size burada bütün bilgileri veriyor. Malzemenizin fiyatını yine o ayarlar kısmında ayarlayıp yaklaşık tutacak zamanı buradan görebiliyorsunuz. Bu zaman pek gerçekliği tutmuyor bazen. Çünkü atıyorum şu an burada 29 saat yazıyorsa en az 2 saat bunun oynama boşluğu var. Yani 2 saat daha uzun sürebiliyor. Onun altında filamentin uzunluğundan bahsediyor. Şu görünen baskıyı almak için kaç milimetre filament gideceğinden bahsediyor. Onun altında da harcanacak olan filamentin ağırlığından bahsediyor. Gram ve libre olarak. En altta da eğer girdiğiniz malzemenin fiyatı neyse ona göre şu kadar gram şu kadar fiyat diyor size. Bu tabi sadece malzeme fiyatı. Bunun elektrik masrafı ya da makine masrafını falan bu üstüne ekliyorsunuz. Bu sadece size malzeme maliyetini gösteriyor. Onun altındaki ikon şu build table dediği kısım tabloyu göstersin veya göstermesin kısmı. Toolhead dediği şu yazıcının nozzle'ını taklit etmeye çalıştıkları bir aparat. O gözüksün veya gözükmesin olayı. Dolaştığı hareketleri göstermek için bakın şu aralarda az daha yukarı. Şu aralarda kırmızı çizgiler çıktı. Bu baskıyı alırken o nozzle dediğimiz aparatın takip edeceği yolları gösteriyor. Retraction dediği de bazı durumlarda şuradan şuraya atlarken nozzle'ın ucunda filament kalıyor. O filamenti makinenin bir ayarı var. Yine ayarlar kısmında gösterip bir sonraki videoda. Makine filamenti geri çekiyor ki burada o akış sağlanmasın. Sonra burada tekrar başlıyor. O başladığı kısımda ufak bir çıkıntı oluşuyor böyle. Onu minimize etmek için yine farklı ayarlar var. O ayarların şu çıkıntıları gösterdiği kısımlar. Hani bunları ayarlarda düzenleyip tek bir köşeye yığabiliyorsunuz. Bunları parçanın görüntü önemli değilse tamamına yayabiliyorsunuz. Böyle daha hızlı baskı almış oluyorsunuz. Çeşit çeşit ayarlar var. Burada da o retraction'ın başlangıç ve bitiş noktalarını gösteriyor. Burada köşelere yığmış bunu. Şurada renklerin neyi gösterdiğini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi kırmızı az önce açmıştık. Şu kırmızı gözükenler hareketler. Dış perimetrenin tam çevirisini yapamadım. Dış kabuğun diyelim rengini gösteriyor şu mavi olan. Şu mavi yine ayarlardaki ayarladığınız dış kabuğun görüntüsü. Onun alt kısmında inner yazıyor. Inner'ı da tabii bunun içi dolu, full dolu olduğu için onu göremeyeceğiz. Turuncu göreceğiz burayı sadece. Yani şu dış kabuğun iç yüzünü açık mavi olarak düşünün. Yeşil kısım şöyle yukarı getirelim. Boşlukların doldurulduğu kısımlar. Gap fill dediği o. Solid layer dediği de full düz katı bir katmanın atıldığı yer. Infill malzemenin iç doluluğu. Bunu yine düşürebiliyoruz. Burası şöyle göstereyim. Şunu %13 yaptık hemen şöyle. Bakın içi boşluk oldu. Turuncu olan kısım içindeki boşlukların olduğu kısım. Sarı yok. Burada sarı köprü demek. Yani altı boş ama makineye destek atmadan üstünden şu ikisi arasında bir yol olduğunu düşünün. Köprü kısmını gösterecek ama olmadığı için yok. Gri olan destek az önceki Baby Yoda'nın elinin altındaki gri kısım, bu gri olan destek yeri gösteriyor. Raft dediği de yine ayarlar kısmında şunun tabloya daha iyi yapışması için yapılan önce sert bir katman var. O katmanın gösterildiği kısım. Skirt brim dediği
Bunu direkt malzemeye yapıştırıp daha güzel baskı alabiliyorsunuz. Bazen ABS baskılarında bu çok işe yarıyor. ABS basması biraz zor. Eğer ortam sıcaklığında da hani benim gibi açık bir yazıcınız varsa daha da çileli bir hale geliyor. Bu skirt dediğimiz kısım bunu en azından tabloya yapışık halde tutuyor. Bu bordo diyebileceğimiz renk de onu gösteriyor. Yani kısaca bu renkler parçanın üzerindeki hangi bölümün hangi yeri ifade ettiğini gösteriyor. Burada bunu değiştirebiliyorsunuz. Bu renkleri malzemenin hızına göre de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sarı kısım 60 mm/saniye ile basılan hızdaki kısmı ifade ediyor. Yeşil kısımsa 39.3 mm/saniye ile basılan kısmı ifade ediyormuş. Bunun kırmızı olan yeri var mı? Yok. Çünkü baskı ayarlarında büyük ihtimal 60-70 civarı baskı hızı ayarı yapılmış. Sonra üçüncü olayımız aktif tool head dediği de parçanın aktif şimdi şöyle iki tane nozzle'lı malzemelerde şimdi birinin bizde bir tane olduğu için full hepsi mavi gözüküyor. Çünkü bir tane nozzle'ımız var. Bu iki tane olduğunda buraya iki renk atıyor ve iki renk atadığında farklı farklı renkleri görüyorsunuz. Current process dediğinde de yine aynı şeyi görüyorsunuz direkt. Şu anki ürün bu olduğu için şu anki ürünü gösteriyor direkt tek renk olarak. Ben genelde Future Type'ı kullanıyorum. Burada hangisinin destek, hangisinin başka bir şey olduğunu görmek daha kolay oluyor. Gerçek zamanlı takip diye çevirebileyim ben bunu, ön izlemeyi. 5 saniyede bir, 6 saniyede bir değişti güncelle kısmı var. Bunu şöyle bilgisayarlı baskı alırken sanırım burada direkt takip edebilmeniz, hangi konumda olduğunu görebilmeniz için izlenilen bir bölüm. Bunu hiç kullanmadım çünkü hafıza kartıyla baskı alıyorum. Onun altında da kablolu USB ile yine bilgisayara bağlayarak kullanabileceğiniz ikonu görüyorsunuz. Bunu ben hiç dediğim gibi denemedim. Şu ikonda yine ona ait. O yüzden o topa hiç girmedim anlatmaya. Eğer bilgisayarlı baskı alıyorsanız, USB kablosuyla alıyorsanız bütün ayarları buradan bilgisayar üzerinden girip yapabiliyorsunuz. Onun altında da işte hafıza kartına takıp buradan basıyorsunuz. Benim şu an hafıza kartı takılı olmadığı için görmüyor. Hafıza kartını atıp sonra bu baskıyı STL olarak Simplify 3 diye attığımız baskıyı G-Code versiyonuna çevirip, hatta şunu masa üstüne kaydedelim. Nerede? Stop. Şimdi 20 metre test küp olarak kaydedelim. Yani gördüğünüz gibi uzantısı G-Code'a dönüştü. Biz bunu bunun içine atarken bunun uzantısı STL'di. Şu an bu baskı yazıcıya vermek için hazır. Yazıcıya verdiğinizde zaten direkt hafıza kartı ekran kısmından bu baskının adını görüp tıklıyorsunuz ve başlatıyorsunuz. Bir modeli baskıya hazırlamak bu kadar. Tabi asıl büyük olay bu ayarların yapıldığı olay. Burada birçok sekme var. Bu birçok sekmede birçok ayrı ayrıntı var. Bunların hepsini malum evden çıkamıyoruz korona yüzünden. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım bu video serisinde. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için de abone olup oradaki çan düğmesine basarsanız sevinirim. Şimdilik videomuz bu kadar. Devamı gelecek. Takipte kalın. Hoşça kalın.